Fibromiyalji derslerin 11.sindeyiz. Hasta okulunun bu dersinde fibromiyalji ile ilgili çok şeyi konuştuk ama önemli olan hepinizin dile getirmeye çalıştığı yaşama etkilerine bakacağız. İstatistiksel sonuçlara bakacağız. Fibromiyalji bir hastalıklar bütünü, problemler bütünü ve çok başlı bir canavar gibi birçok şeyimizi etkilemekle birlikte en çekici özelliği hayatımızı etkilemesi. Bakın istatistikler ne diyor? Fibromiyalji hastası olup da hayatı etkilenmeyen çok az insan var. %95 oranında hayatını etkilediğini belirtiyor hastalar. Bunun %85 kadarı eskisi gibi olmadığını, eskiden yapabildiği işler için ailesinden veya başkalarından yardım ister durumuna geldiğini belirtmekte. Fibromiyalji hastaların yetkinliği, iş yapabilmeleri, becerilerinin standardın üstünde olduğunu bahsetmiştim. Bir fibromiyalji hastası için bu çok ağır. Ama daha ağırları da var. Ev işleri ve hayatını sürdürürken yardım almanın ötesinde iş hayatı da etkilenmeye başlıyor. İş hayatını ciddi düzeyde iş değiştirmek, işlerini farklılaştırmak, bazı işleri bırakmak noktasında ciddi hayatlarındaki etkilenme %40'larda. Bir diğer etkilenme sosyal hayatla ve aile hayatıyla ilişkili yarısından fazlasında istatistikler yarısı diyor ama birçoğunuz farkındasınız ciddi düzeyde cinsellikle ilgili etkilenme var. Libido azalması ve neredeyse sıfır kaybı düzeyinde neredeyse yarısı etkileniyor. Artı beraberinde ciddi düzeyde hayatında artık iş yapamaz düzeyde maddi hayatını da etkiler, profesyonel hayatında etkiler düzeyde %30'larda. %5'i var ki günlük hayatındaki günlük işlerini, kendi kişisel bakımıyla işlerini bile yapamaz hale geliyor. Ciddi düzeyde bir yardım ihtiyacı ortaya çıkıyor. Fibromiyaljiye böyle baktığımızda hayatımızı ne kadar etkilediğini görüyoruz. Oluşturduğu hastalıklar, doktor doktor gezme, kendini anlatmaya çalışma bir yana, yani işi gücü bir yana, aile hayatı da etkileniyor. Ben hep anlatırım. Çocuğuna yemek yapamaz düzeye gelen hastalarım var. Yani ben de anneyim. Bir anne çocuğuna en iyi yemeği ve onun en sevdiği yemeği yapmak ister. Çünkü bizim beslemek, çocuğumuzu beslemek işgüdümüzdür. İşte bunu bile yerine getiremez düzeye geliyor, geçiştiriyor. Dışarıdan hazır bir şeylerle geçiştiriyor. Uyduruk yemeklerle yapıyor. Halbuki becerikli bin bir çeşit yemek yapabilen bu hastalar bu hale geliyor. Ev işlerini yapamıyor. Profesyonel hayatını söylemiştik. Yani etkilenme düzeyine göre değişiyor. Bazıları var ki yani çevresi çok fark etmiyor ama kendisi biliyor. Şöyle ki yani bir iş hayatı var ve performansının aslında idare ediyor. Çünkü yapabilirliği ve kapasitelerinin yüksek olduğunu belirtmiştim. Ama kendisi biliyor ki kapasitesinin çok azın altında idare ediyor işi. Daha çok şeyler yapabilir, daha çok şeyler başarabilir. Ha bir bunun da ters bir yanı var. Çok yönlü aynı anda birçok işi kotarabildiği için çevresindeki kişiler sen her şeyi kafaya takıyorsun, her şeyi mükemmel yapmaya çalışıyorsun veya çok streslisin, çok sorumluluğun var iş hayatıyla ilgili özellikle diyerekten hastalığını ona bağlamaya çalışıyorlar. Halbuki fibromiyalcinin yapısından dolayı iş yapma becerisinde azalma bu bedenin, bu sistemin kendisindeki bu etkilenmeden dolayı sürdürebilmekte zorlanmasından kaynaklanıyor. Daha önce de bahsetmiştik depresyondan değil veya psikolojik olarak değil. Bu hastaların hayatı ciddi düzeyde etkileniyor. Ülkemizde böyle bir uygulama yok ama yurt dışından benim birçok hastam var. Bazıları bazı ülkelerde böyle düzenlemeler var. Belli bir aşamada takip ve sonrasında mahallen emekli yapılıyor fibromiyalji hastaları. Gerçekten de o düzeye geliyorlar.
Hatta söylediğim gibi neredeyse onda bire yakınında günlük kendi ihtiyaçlarını, gereksinimlerini karşılayamayacak düzeyde de etkilenme oluyor. Bunları bu rakamlar değil, zaten ben hastalarımda görüyorum bunları. O yüzden de fibromiyalji hastalarına bu fibromiyalji hasta okulunu yapmak, bunları anlatmak, benim için bir vicdani görev gibi bir durum. Yani kendinizi bir şey yapamıyorsanız, bu noktalara geldiyseniz kendinizi suçlamayın. Fibromiyajili bir hastanın eşiyseniz, eşinizi özellikle cinsel konudaki isteksizliği ve reddedişleri konusunda e, suçlamayın. Elinde değil. Bu beden bunu götüremiyor. Bu etki neden, nasıl olduğunu ayrıntılı birçok derste anlatıyorum ama iş görmezlik istatistiklerini özellikle vermek istedim. Fibromiyalji çağımızın sorunu ama çözümsüz değil. Kendimizi de bu konuda hiçbir zaman suçlamayalım. Yapabileceklerimiz çok fazla. Bir şeyler yoluna girip daha sağlıklı düzeye taşındığında her şey geriye gelecektir.